Tuana Yılmaz'ın kaydını istemiştim. Var mı Özgün? Gönderildi mi acaba? Yani burada bir TED Talks'ta söylemiş. Yazıyorum parçalarımı. TED Talks'tan telif yemeyiz inşallah. Var abi baksana. Değil mi? Adı geçen kişi olarak etkilenmiş. Hadi bakalım. Çok yakın zamanda Gitarın sesi berbat gelmiş ya. İnsan öyle boş bir eve ait hisseder mi? Aklım dolu, kalbim acı, şişe dibi. Dizlerim üşümden yakardım eskileri. Bir sana kıyamam, gel git aklım sakladı. Yeni dönemin okuma stilleri girişte kendini belli ediyor. Çok kapalı. Bu tür yorumlar aslında yeni gelişmiş şeyler. Yani biz bundan önce 6 sene önce Melek Mossa'yı izlerken böyle bir şeyden bahsetmiyorduk. Çok açık, çok geniş, çok büyük. Sürekli buna çalışan vokaller vardı. Şimdi buna ihtiyaç yok. Çünkü altyapının mahareti üstünde bu kadar güçlü okumaya çoğunu gerek bıraktırmıyor. Bu da şarkıcıları daha kapalı ve daha İnsan öyle boş bir gelişimden geriye bıraktıracak şekle getiriyor bence. eve Yani mesela canlı performansta bu bölümler zayıf geliyor kulağa. ait hisseder mi? Yani bunu bir altyapıyla dinlesek mesela. Hadi dinleyelim. Parçanın adı ne acaba? Bakalım. Sizi daha da dinlerim. Umarım keyifle dinlersiniz. Parçanın adı? Adı yok. Sözlerinden bulacağız. İnsan öyle boş bir eve ait. Tamam. İnsan öyle boş bir. Gelin bakalım. Normal parçanın altyapısına bakalım. Tuana Yılmaz, İnsan Öyle. Evet. İnsan Öyleymiş şarkının adı. Şu şarkı. Cümlelerim diyorlar hocam. Cümlelerim. Evet. Dolu kalp öyle boş bir eve ait hisseder mi? Aklım dolu, kalbim alacaklı şişe dibi. Dizlerim Okey. İnsan öyle boş bir eve ait hisseder mi? İnsan öyle boş bir eve ait ister mi? Aklım dolu, kalbim alacak şişe dibi. Dizlerim üşünmeden yakardım eskileri. Kayıt teknolojisi daha hacimli gösteriyor her şeyi. Canlı performansta bu biraz daha cılızlaşıyor. Ha bunu gitar da öyle maalesef. Yani bu kayıt bize tam bir örnek de olamıyor. Öyle bir problemimiz de var. Yani çok kötü bir gitar sesi var. Muhtemelen dinamik mikrofonun da ayarları böyle aşırı tiz. Hacmini biraz zayıflatıyor. Tam bizim algımızı da bozuyor. Benim birazcık analizimi de bozuyor aslında. Net bir şey söylememi engelliyor. Şu hacmi duyamıyorsun. Aklım dolu, Yani demek istediğim bu sadece. bir sana kıyamam. Bulamak sana kıya. Demek istediğim buydu benim ilk başta. Gel git aklım sakladı tutuşan gözlerini. En derin sırrını vermeyen bir çocuk gibi. Ellerin elime Ama çok rahat ama şarkıcılığı. o günden beri. Kimi hatırlatıyor? Hafif bazı numaraları Feride ile Akın'ın tizlere çıkmasını hatırlatıyor şuralar. Dedi, o günden beri. Bu. Ne alaka diyeceksiniz ama? Sana kıya hep yaktım ve yıktım. Çektim ve çıktım. Bir sana yenildi tüm hücrelerim. Sevdim Tiz sesleri çok güzel. ama en çok senindim. Açık ve net. Yazıldı tüm cümlelerim hep La not. yaktım. Söylediği aralık zaten çok geniş değil. Belli bir konuşmaya yakın aralıkta ama en azından bir oktava şöyle rahat ulaştık. Çektim, Açık sesleri de var. sana yenildi tüm hücrelerim. Sevdim sevinç Devam edelim. kıskanır Sanırım aynı parça söylüyor. sana. Yenildi tüm hücrelerim.
Ve neredeyse hiç detonası olmadan temiz bir şekilde şarkı söylüyor. Başka var mı? Bir tek seni söylerim yüzlerce şarkımda. Ne olur sevme, içimde bir kış soğuğu. Geri gelir mi yaz günüm, beklersem unutur muyum? Ne olur söyle, yerine koydun mu onu? İyi misin, uyku tuttu mu, bilmek isterdim bunu. Sana olan aşkım beni darmaduman etti, yine arda bakan oldu. Güzel. Gerçekten yetenekli. Ama şarkılar dar aralıklı ve çok konuşmacı şarkılar olduğu için aslında şarkıcının sesini gölgeliyor. Öyle bir hikaye de var. Yani böyle bir problem yaratıyor. Şarkıcının sesini gölgeliyor şarkıların bir kısmı. Çok altta geziyor. Yukarılarda da belli aralıkları kullanıyor. Sürekli bu aralıkları kullandıkça hep şu hissi yaratıyor yani. Ya tam bir türlü o yüksek genişliği ve gücü duyup rahatlayamıyorsun. Tatmin olamıyorsun tam olarak. Belli bir yerde sürekli sizi dinlendiriyor. Yani şarkı yapısı, şarkı özelliği de çok birbirini andırıyor. Bu parçaların sistemi nedir acaba? Yani şeyi altyapıyla mı yapmış? Mesela bu akustik bir şekilde yapılmış. Bu ikinci parçayı bilmiyorum. Mesela yok bir çare var. Hep bu akustik tatlı mı parçalar? Sıkışıyor sevmeler, Yine gitti gitarlar. kaldı paslanmaz güya. Zor bir kalp aynı yerden iki kere kırılır mıydı, söyle göre göre. Gene gördüğünüz gibi o alt konuşma tonundan hiç vazgeçmeyen bir şarkıcı. Ama dünyada da böyle bu müzik buna evrildi zaten. Çoğunlukla buna evrildi. Yani Jessie J gibi böyle çok uç şarkıcılar var. Bir de tam tersi Billie Eilish gibi şarkıcılar var işte yani. Aynı düzlemdeler ve aynı listelerdeler. Bir defa ölünce kollarımda bir daha Gördüğünüz gibi yani neredeyse 4 nota. 5 nota. bir defa ölünce Ama bu zaten bizde hani 5 nota oldu diye artık eleştirmek mümkün değil. Eskiden 90'larda şarkıcıları şey diye eleştirirlerdi. Bu parça 3 akor abi be, 3 akor abi ya, 3 akor şarkısı diye eleştirirlerdi. Şimdi bir oktav şarkısı değil. Böyle eleştirebilirsiniz. Ama kimin umurunda? Tuana muhtemelen öyle düşünüyordur. Yani ne olacak ki diyordur. Sonuçta daha farklı bir şey yapsam ne değişecek? Sonuçta ben bunu seviyorum, yapıyorum, keyif alıyorum şeklinde. Bize de bir şey demek düşmüyor. Sesini bulunduğu bütün alanlarda bence çok iyi kullanıyor. Temiz, kendi yaptığı işin içinde her şey. Bir gün bir şeyleri değiştirmek isterse o zaman her şeyi tekrar konuşabiliriz. Ama bugün değil o gün. Peki